Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü nefis mi nefis un helvası tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis helva tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Un helvasının şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 250 milimlik su bardağıyla 1 su bardağı toz şeker ve 400 milim suyu bir tencerenin içerisine aldım ve şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ardından şerbeti pişmeye bırakıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Diğer yandan un helvası için 100 gram tereyağını eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave edip tereyağı ile ayçiçek yağını iyice karıştırıyorum. 2 su bardağı unu yağın üzerinden ilave ediyorum. Ve yağ ile unu karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Un yağ ile ilk karıştığında böyle daha koyu kıvamlı ve topaklanan bir halde oluyor. Kavurmaya devam ettikçe yavaş yavaş kıvamı akışkan bir hale dönüşecek. O yüzden sabırla yavaş yavaş orta ateşte unu istediğimiz rengi gelinceye kadar kavuracağız. Eğer sakin sakin unu iyice kavurursanız un helvanızın lezzetine, tadına gerçekten doyum olmaz. Ben özellikle tüm aşamalarını kavururken şimdi size göstereceğim. Hiçbir aşamayı atlamak istemiyorum ki siz de bu aşamalardan geçeceğiniz için görün diye. Unu orta ateşte kavurmaya devam ediyorum sürekli karıştırarak ve yavaş yavaş artık kıvamı böyle akışkan bir hale gelmeye başladı. Bakın kaşıktan dökülüşünü görüyorsunuz ama daha da sıvı bir hale gelecek kavurmaya devam ettikçe. Hala kavurmaya devam ediyorum unu. Yavaş yavaş rengi de değişmeye başladı sizin de fark ettiğiniz gibi ve artık kıvamı çok daha sıvı bir hale geldi. Şöyle hemen kaşıktan döküp size göstermek istiyorum. Bakın sanki su akarmış gibi kaşıktan akıyor un ve yağ. Ve rengi iyice dönünceye kadar kavurmaya devam ediyoruz. Rengi sütlü kahveden bir ton daha koyu olacak renge geldikten sonra artık unu kavurma işlemimiz tamam demektir. Bundan daha fazla kavurmanıza gerek yok. Şimdi unu ocaktan aldım ve tavanın ilk sıcağına çıkması için şöyle 1-2 dakika karıştırarak ılınmasını sağlıyorum. Çok sıcakken şerbetini dökersek eğer sıçrama yapacaktır. O yüzden 1-2 dakika karıştırıp soğuttuktan sonra sıcak şerbeti şimdi un helvasına ekliyorum. Şerbeti ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım ocağa almadan önce. Ve un helvasını tekrar ocağa aldım. Kısık ateşte şerbetini içine çekinceye kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şerbetini ekledikten sonra un helvasının kıvamı zaten çok kısa bir sürede toparlanıyor ve istediğimiz kıvama geliyor. Gördüğünüz gibi un helvasının kıvamı artık yavaş yavaş koyulaşmaya, toparlanmaya başladı. Bu aşamada biraz daha karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Eğer helva tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi un helvası artık bayağı güzel bir şekilde toparlandı. Şerbetin tamamen içine çekti sayılır. Şöyle 1-2 dakika daha karıştırarak pişirdikten sonra helvayı ocaktan alacağız. Hazırlayabileceğiniz tam ölçülü, tam kıvamında bir un helvası tarifi hazırlamış oluyoruz. Bizim evde çok fazla şekerli yenmediği için ben şeker miktarını bu kıvamda ayarladım. Dilerseniz damak zevkinize göre şeker oranını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Helvayı ocaktan aldım ve şimdi kapağını kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Şöyle hemen yakından da kıvamını göstermek istiyorum. İpeksi kıvamıyla muhteşem bir un helvası hazırlamış oluyoruz. Bu ölçülerle un helvası hazırladıktan sonra başka tarife gerek duymayacaksınız. Şimdi hemen size un helvasının sunumunu da göstermek istiyorum. Sunacağım tabağı aldım ve helvayı güzelce düzeltiyorum. Üstünü iyice düzelttikten sonra şimdi ucu sivri bir bıçak ile şekillendiriyorum.
Gördüğünüz şekilde bıçağın ucunu helvaya bastırarak şekil veriyorum. Önce 4 dilim olacak şekilde ayarlıyorum. Ardından her dilimin ortasından yine aynı şekilde bıçağın ucuyla şekil vererek devam ediyorum. Tekrar aynı dilimin ortasından bıçak ile şekil veriyorum ve kenarda kalan kısımları da bıçağın ucuyla şekillendirdikten sonra helvanın şekli çok güzel oluyor. Eğer un helvası şekillerini seviyorsanız böyle deneyebileceğiniz en güzel şekillerden bir tanesi. Yapımı da şekil vermesi de oldukça kolay. Hazırlayabileceğiniz en güzel tam kıvamında un helvasını böylelikle tamamlamış olduk. Kenarlarını Antep fıstığı ile süsledikten sonra un helvasını gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Eğer un helvası nasıl yapılır diyorsanız, sütsüz un helvası tarifi arıyorsanız tam kıvamında un helvası tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.